Elinize benzin bidonunu alıp tüm kasabayı ateşe verdiğiniz, susturucu olarak tüfeğin namlusuna bir kedi takabildiğiniz ve sinirinizi bozan birinin üzerine tuvaletinizi yapabildiğiniz bir oyun düşünün. Evet, böyle bir oyun var ve hepimizin bildiği bu oyun Postal 2. Postal 2 çıktığı günden beri yasaklanmasından mizahi sınırları zorlamasına kadar birçok tartışmanın odağı oldu. Biz ise bu videoda bu oyunu inceleyeceğiz. Hazırsanız Postal 2'nin çılgın dünyasına giriş yapalım. Postal 2 Running with Scissors yani Makasla Koşmak adlı bağımsız bir oyun stüdyosu tarafından geliştirildi ve 2003 yılında piyasaya sunuldu. 1997'de izometrik bakış açısı ile çıkan serinin ilk oyunu Postal'ın birinci bakış açısı ile çıkarılmış devam oyunu olan Postal 2 Unreal Engine 2 motoru ile yapıldı. Paradise Lost adlı kurgusal bir kasabada geçen bu oyun oyunculara özgürce dolaşma imkanı veren yarı açık bir dünyaya sahipti. Oyunun temel oynayışı Dude adlı karakterimizin pazartesiden cumaya kadar uzanan 5 gün boyunca her gün kendisine verilen basit görevleri yerine getirmesi üzerine kuruldu. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Score some cash. Excellent. There it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Süt almak. Kitabınızı kütüphaneye geri iade etmek. Peki bu kolay ve zararsız görevlerde en fazla ne ters gidebilir ki? Postal 2'nin oynanışı dönemin popüler oyunlarının aksine herhangi bir şekilde ana karakterin bir kahraman olması kaygısını gütmüyordu. Oyuncu Dude karakteri ile ister görevleri sakin sakin yaparak haftayı tamamlayacak ya da klasik olarak etrafa kaos yayacaktı. Yani oyun bu açıdan oyuncuya ahlaki bir sınır koymuyor, tam tersine istediğini yapmakta özgürsün diyordu. Oyun bu özgürlükle beraber oynanışa benzersiz bir deneyim kattığı kadar beraberinde de büyük bir skandal patlama potansiyelini de yanında getiriyordu. Postal 2 içerdiği aşırı şiddet ve hiçbir kutsala saygı duymayan kara mizah anlayışıyla çıkışını yaptı. Oyun neredeyse hiçbir tabu bırakmamacasına her türlü rahatsız edici unsuru kullanmasıyla tanındı. Kedileri susturucu niyetine kullanmak, insanlara benzinle yakmak, uzuvlarını kesmek gibi vahşi eylemler oyunda mümkündü. Kulağa rahatsız edici geliyor değil mi? Zaten tam da bu yüzden Postal 2 daha ilk çıkışından itibaren büyük bir infial yarattı. Oyunun mizahı da şiddeti kadar saldırgan ve kara bir tondaydı. Oyunda hemen her kesime yönelik bir sataşma, aşağılayıcı espriler barınıyordu. Yani Postal 2 hakarette eşitti. Her değere bir ucundan dokunduruyordu. Oyunun içinde geçtiği Paradise kasabasında gezerken bir yanda aşırı dindar fanatikleri, diğer yanda homoseksüelleri, bir diğer köşede de Taliban adı verilen terör gruplarını bulmak mümkündü. Süt alacağınız görevde isterseniz sırada bekleyip sıra size geldiğinde paranızı verip süt alabiliyordunuz ya da tam tersi herkesi katledip de görevi tamamlayabiliyorsunuz. Postal 2'nin skandal tarafı tam da bu. Özgürlükten besleniyordu. Oyun yapma denilen ne varsa yapabilme fırsatını vererek sınırları test etti ve birçok kişinin gözünde ahlaki çizgiyi aştı. Oyun bu özgür oynanıştan dolayı çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Ancak Running with Scissors'ın kurucusu Vince Desi verdiği çoğu röportajda oyunda kimseye zarar vermeden de tüm görevleri bitirmenin teknik olarak mümkün olduğunu savundu. Yani barışçıl oynayıp oynamamak oyuncuların tercihiydi. Ancak itiraf etmek gerekir ki muhtemelen hiçbirimiz bu oyunu barışçıl oynamadık. Elbette böylesine bir oyuna tepkiler yalnızca eleştirmenlerle sınırlı kalmadı. Birçok ülkede bu oyun yasaklandı. Yeni Zelanda, Avustralya, Malezya, Almanya, İsveç, Brezilya gibi en az 10-15 ülkede oyuna erişim yasaklandı. Tabii ki oyun kötü eleştirilerin yanında olumlu geri dönüşler de aldı. PC Gamer dergisi Postal 2'ye 100 üzerinden 79 vererek, Game Informer dergisi ise 10 üzerinden 7.5 vererek oyunun sunduğu özgürlük hissini ve çılgın eğlenceyi takdir etti. Tüm bu iyi ve kötü eleştirilere, yasaklara rağmen Postal 2 kült bir klasiğe dönüştü ve hala ölümsüz bir şekilde hayatına devam ediyor. İlk çıktığı zamanlar çok bir ticari kazanç elde etmese de bu şekildeki sansasyonlar sayesinde dünyanın dört bir yanında kitle edindi. I'm the postal dude. No, I am the postal dude. Fuck no, I'm the postal dude. No, I'm the postal dude. I'm the postal dude. Fuck you, I am the postal dude. I'm 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 Vince Desi. Thank you all. Özellikle Rusya gibi bazı bölgelerde Postal 2 beklenmedik bir şekilde popülerlik yakaladı. Öyle ki Running with Scissors ekibi yıllar sonra Rusya'da bir hayran buluşması düzenlediğinde salona akın eden yüzlerce genç vardı. Bu olay Postal 2'nin zamanla bir kült klasiğe dönüştüğünün kanıtlarından biriydi. Oyun sektöründe kült oyun tabiri ilk çıkışında ana akım tarafından dışlanıp düşük puanlar alsa da
belli bir topluluk tarafından yıllarca sevilerek oynanan, kendine özgü bir yer edinen yapımlar için kullanılır. 2012 yılında Steam'in Greenlight programı sayesinde oyuncu oylamasıyla beraber Steam mağazasına kabul edilen Postal artık sansürsüz bir şekilde dünya çapında satılmaya başladı. 2023 itibariyle SteamDB verilerine göre Postal 2'nin 100.000'den fazla kullanıcı incelemesinin yaklaşık %96-%97'si olumlu. Yıllar içinde mod oyun yapımcılarının da dikkatini çekti. Oyunun açık yapısı sayesinde sayısız mod geliştirildi. Örneğin fan yapımı bir mod olan Eternal Damnation, Postal 2'yi zombi temalı bir korku oyununa dönüştürürken, A Week in Paradise modu ana oyunu ve ilk genişleme paketini birleştirerek tek seferde tüm içerikleri oynamaya izin verdi. Running with Scissors da bu yaratıcı topluluğu destekledi ve Postal 2'nin yeni sürümlerine Steam Workshop desteği ekleyerek oyuncuların modları kolayca yükleyebilmesini sağladı. Hatta Running with Scissors fan yapımı içeriklerin başarılı olanlarını resmi paketlere dahil etmekten de çekinmedi. Postal 2 Fugeback ve Postal 2 10th Anniversary gibi özel sürümlere bazı popüler modları ekledi. Postal 2'nin başarısı yapımcıları tarafından yıllar içinde ek içeriklerle pekiştirildi. Oyunun ilk genişleme paketi olan Apocalypse Weekend 2005 yılında çıktı. Apocalypse Weekend, Postal Dude'un Cuma günden sonra yaşadıklarını konu alarak oyuna Cumartesi ve Pazar günlerini ekledi. Bu pakette Dude hastanede uyanmış ve kasabada patlak veren bir zombi salgının ortasında buluyorduk. Bu ek paketi kanalımda ben de oynamayı düşünüyorum. Running with Scissors bir süre sonra Postal serisine ara verdiyse de hayranların ilgisi bitmedi. 2011 yılında Postal 3 adında bir devam oyunu Rus bir ortak stüdyo tarafından geliştirilip piyasaya sürüldü. Ancak ne yazık ki Postal 2'nin ruhunu yakalayamadı ve hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan ağır tepki aldı. Postal 3 o kadar kötüydü ki Running with Scissors bile oyunu kendi serilerinden saymamaya başladı. Eğer şirketin kendi sitesinde Postal 3'ün olduğu sayfaya tıklarsanız bu açılıyor. Bu hayal kırıklığından sonra Running with Scissors yıllar boyunca Postal 2'den gelen ilgiyi diri tutmak adına orijinal oyuna geri dönmeye karar verdi. 2015 yılında şaşırtıcı bir hamleyle Paradise Lost adlı ikinci bir resmi Postal 2 genişleme paketini yayınladı. Paradise Lost ana oyunun çıkışının üzerinden 12 yıl geçtikten sonra gelmiş olmasıyla dikkat çekti. Bu pakette Postal Dude 11 yıllık bir komadan uyanıyor ve köpeği Champ'in kaybolması üzerine tekrar Paradise kasabasına geri dönüyordu. Ancak Paradise artık nükleer bir felaket sonrası harabeye dönüşmüştü. Paradise Lost hikaye olarak Postal 3'ü bir kabus olarak yok sayıp seriyi tekrar Postal 2'nin devamından ilerletmeyi tercih etti. Evet, genel olarak Postal 2'nin güncel durumuna baktığımızda halen Steam üzerinden satılmaya devam ettiğini görüyoruz. Postal 2 Complete adıyla ana oyun ve Apocalypse Weekend paketini içeren sürümü ve ayrıca Paradise Lost DLC'si Steam'de erişilebilir durumda. Oyun Windows yanında macOS ve Linux platformlarını da destekleyecek şekilde güncellendi ve modern sistemlerde çalışır hale getirildi. Ve artık gelelim ben bu oyun hakkında neler düşünüyorum. Postal 2'yi ilk oynadığımda bildiğiniz çocuktum yani. Benim için yeri ayrı bir oyun. Bana göre her oyuncunun en az bir kere deneyimlemesi gereken bir oyun. Yani bu oyun benden geçer not alır abi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Edit felaket yordu, felaket.